Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Böyle gri tonlarında ipim Pollyanna Lux Dolin'in, renk kodum 515. Patiğimde kullandığım şişlerim ise hanımlar böyle kısa 2 şiş 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Ön bölümüne böyle zincirli burgu tekniği kullandım. Hafif böyle minik pencerelerimiz var. Bu şekilde hanımlar patiğimizin görüntüsü. Patiğimizin yandan duruşu bu şekilde. Bakın topuk bölümünde de şöyle göstereyim. Yükseklik oluşturdum hanımlar buraya. Ayağı tam kavrasın diye. Bu şekilde. Patiğimizin yine tabanı. Hiçbir yerinde dikiş yok hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Ve bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler arka haroşa sayılarını fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler bu haroşa sayılarını azaltabilir. Ama ön sayıları benimle aynı yapabilirsiniz hanımlar. Büyüklük ve küçüklük ayarını bu yandan yapabilirsiniz. Hanımlar patiğimize burun kısmından başlayacağız. Fakat öncesinde şunu da belirteyim. Videonun başında patiğimizin bu tabanını, şu bölümünü hanımlar, bu taban bölümünü misinalı şişlerle yapabilirsiniz. Hani beni tanıyan, bilen biliyor, tanıyanlar tanıyor. Ben misinalı şiş kullanamıyorum. Kullanamadığım için de böyle kısa şişlerle yapacağım hanımlar. Patiğimin bu taban bölümünde böyle kısa şişlerle patiğimin tabanını yapacağım. Videonun başında bunu belirteyim. Hemen patiğimize başlayalım burun kısmından. 7 ilmek atarak başladım ben. Hemen şöyle 7 adet ilmeğimi atacağım ve haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6 ve şu da 7. ilmeğim. Hemen ipimin ucunu şurada kendisine bağlayacağım. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Baştan sona haroşa örgü var. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı örebilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum 7 ilmeğimi. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi de örmeden alıyorum hanımlar. Şimdi bakın. Patiğimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapacağız. Bakın şu kenar ilmeğim 1, yanındaki ilmeğim 2. Hemen ipimi parmağıma dolayıp buraya ilmek attım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı burada. Tekrar ipimi parmağıma dolayıp ilmek atıyorum buraya ve son 2 ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar 9 adet ilmeğim oldu. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yapmayacağız. İlmeklerimizin hepsini artırma yapmadan haroşa yani düz olarak öreceğiz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyim. Artırmaya devam edeceğiz. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. İlk 2 ilmeğimden sonra hemen artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar da öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı burada. Şöyle buraya da bir tane ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Böylece şişimde 11 ilmeğim oldu. Hanımlar ilmek sayısı ön yüzde ikişer ikişer artıyor. Bakın tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmekleri normal haroşa örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine artırmaya devam edeceğim. Bakın kenar ilmeğimi aldım. İkinciyi ördüm. Artırıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böyle canımlar şişimizde 13 ilmeğimiz oldu. Sayalım. 5, 10, 13. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi normal haroşa öreceğiz. Ön yüzde artıracağız. Bu şekilde devam edecek. Ben bu patiğimde hanımlar şişimde toplamda 27 ilmeğim olana kadar artırdım. Sonra modelime başladım.
Şimdi hep birlikte 27 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, şimdi 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de 27 ilmeğimi haroş olarak ördüm, düz olarak ördüm. Tekrardan ön yüzdeyim. Artık artırma işlemi yapmayacağız. Modelimize geçiyoruz hanımlar. Modelimizde bu burgu modelimiz 9 ilmekten kuruluyor hanımlar. Yanlara da 9'ar tane ilmek haroşamız olacak. Kenarlarda 9, zaten 27 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenara 9'ar ilmek haroşamızı yapacağız. Tam orta kısma da burgumuz için 9 ilmek ayıracağız. Burgu için olan ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Öncelikle bu ilk kenardaki 9 ilmek haroşamı öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 9 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu sağ kenardaki 9 ilmek haroşam. Burgumuz için de hanımlar yine 9 ilmek düz öreceğim. Bu burgumuz için düz ördüğümüz ilmeklerimizi arka yüzde de ters öreceğiz hanımlar. 9 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu da burgumuz için olan 9 ilmeğimizdi. Şimdi kenardaki 9 ilmeğimi de yine haroşa hanımlar sol kenarda düz olarak yine örüyorum. Burgumuz için bir sıra örmüş olduk hanımlar. Bir sıra. Bu şekilde sıralamaları sayarak gideceğiz. Arka yüzdeyiz hanımlar. İkinci sıramız oluyor bu. Öncelikle kenardaki 9 ilmek haroşamı düz öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burgumuz için olan 9 ilmeğimizi de arka yüzde ters örüyorum. Burgum için bu da arka yüzde ikinci sıram hanımlar. Şöyle baktığımızda da 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenardaki 9 ilmek haroşamı da yine düz olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Bakın. Şimdi burgumuz için ön yüzde 3. sıramızı yapacağız. Yine ilmeklerimizi hanımlar kenardaki 9 ilmek haroşamız yine düz olacak zaten. Bakın 9 haroşamı ördüm. Burgumuz için orta kısımdaki 9 ilmeğimi de düz örüyorum. Ve sol kenardaki 9 ilmek haroşamı da yine düz olarak örüyorum. Burgu modelimizin 3. sırasını yaptık hanımlar ön yüzde. Arka yüzdeyiz. Burgumuzun 4. sırası. Böyle sıralamaları sayarak gidiyoruz. Yine kenardaki 9 ilmek haroşamı düz öreceğim öncelikle. 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek burgu modelimizi arka yüzdeyim ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın ön yüze düz örgü düştü bu şekilde. Ve kenarda kalan 9 ilmek haroşamı da düz olarak örüyorum. Sadece burgu olan ortadaki 9 ilmeğimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Yanlardaki haroşalarımızı haroşa olarak örüyoruz. Şimdi burgumuzdan sonraki 5. sıramız hanımlar. Burgu modelimizde 5. sıramız ön yüzdeyiz. Yine öncelikle kenardaki 9 ilmek haroşamı ördüm. Burgumuz için orta kısımdaki 9 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Ön yüzde tamamen düz örgü uygulaması yapıyoruz. Kalan 9 haroşamı da yine düz örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Burgu modelimiz için 6. sıramızı yapacağız. 6 sıra olduktan sonra burguya başlayacağız. Yine kenardaki 9 ilmeğim haroşamı düz örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burgu modelim için 9 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Bakın bu şekilde. Ve kenardaki 9 ilmeğimi de yine haroşa düz örüyorum. Şimdi döndük hanımlar. Bu aşamada burgumuzu yapacağız. Ve hanımlar hem burgumuzu yapacağız hem de bu ilk pencerelerimizi açacağız. Burgularımızı yaparken pencerelerimizi de açıyoruz hanımlar. Öncelikle kenarda 3 ilmek haroşa öreceğiz. Bak kenar ilmeğimiz 1, kenar ilmeğiyle birlikte şu ikinci ilmeğim,
Şu da 3. ilmeğim. Kenara 3 ilmek ördüm. Penceremi açacağım. Bunun için de 6 ilmek keseceğim hanımlar. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak böyle kesiyorum. Şu birinci kesimim. Şu ikinci. 3. 4. 5. Ve bakın burada kesimimi yaparken hanımlar burgumun bir tane düz ilmeği vardı. Bu düz ilmeğimi şöyle şişimdeki bir ilmeğin önüne getirip şöyle bırakıyorum. Bu kenarımız düzgün düşsün diye. Ardından çok özür dilerim. Bu 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 6. ilmeğimizi bu şekilde kesiyoruz hanımlar. Şimdi burgu bölümüne geldik. 9 ilmeğimiz vardı. Üçerli üçerli gruplar halinde hanımlar burgumuzu yapacaktık. Yine bunun için de hemen şöyle bir yedek şiş önüme bıraktım. Buradaki ilk ilmeğimi zaten bu şekilde örülmüştü. Bakın kesim yaparken örmüştüm. Şu ikinci ilmeğim burgum için 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Şu ikinci üçlü ilmeğim burada bekleyecek hanımlar. Tam bu ortadaki üçlü ilmek üzerinden işlem yapacağım. Şimdi geri dönüyorum. Ortadaki üçlü ilmeğimi hanımlar bu şekilde toplam 9 sıra öreceğiz. Bakın ön yüzde bu ortadaki üçlü ilmeğimizi öreceğiz. Bir sıra örmüştük. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim ikinci sıra. Burada hanımlar ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arka yüzdeyim. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Bakın ters ördüm. İkinci sıramızı yaptık. Ön yüzde bir, arka yüzde ikinci sıramızı ördük. Tekrar geri dönüyorum. Üçüncü sıramız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi örüyorum. Arka yüzdeyim. Dördüncü sıra. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Dördüncü sırada yine ördüm ortadaki üçlü ilmeğimi. Geri dönüyorum. Ön yüzde beşinci sıradayım. Yine ilmeklerimi, üç ilmeğimi örüyorum. Ortadaki üçlü ilmeğimi. Geri döndüm. Altıncı sıradayım. Geri döndüm ön yüzde yedinci sıra. Arka yüzdeyim hanımlar. 8. Tekrar ön yüze geliyorum. Bu ilk ilmeğimi örmedim. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Böylece 9 sıra örmüş olduk. Şimdi hanımlar bu 3 ilmeğim kaçmasın diye şöyle bir diğer şişimde bekleteceğim. Şurada beklesin. Burgumuzu şöyle yapacağız hanımlar. Bu ikili ilmeğim bakın. İkinci üçlü ilmeğim önden gelecek şekilde. İlk üçlü ilmeğim de bakın burada arkadan gelecek şekilde bu ilmeklerimizi yer değiştiriyoruz. Şöyle. İpim şöyle bekliyor. Bakın bu ilmeklerimi şöyle yer değiştirdim. Bakın burgu işlemini yaptım. Şimdi bu ortadaki üçlü ilmeğimizi hanımlar hemen üçer üçer yer değiştirdikten sonra şöyle sağ şişime takıyorum. Bakın. Bu ortadaki üçlü ilmeğimi sağ şişime taktım. Sonra diğer şişime bıraktım. Bu hemen kenardaki üçlü ilmeğimi hanımlar burgu olan ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burgu işlemini bu şekilde yapıyoruz. Bakın burgu modelimin ilmeklerini ördüm. Şimdilik görüntü böyle. Ördükçe açılır zaten. Burgu kendini gösterir. Burgumu yaptım. Şimdi bu sol taraftaki penceremi açacağım. 6 ilmek keseceğim hanımlar. 6 ilmek. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bakın şu birinci kesimim. 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek kestim. Hemen yanında 2 ilmeğim daha var. Bunları da düz örüyorum. Bakın bu kenarımızda da 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde penceremizi açmıştık. Arka yüzde de geri kapatacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen bu yanlardaki 3'er ilmeğimi düz yani haroşa olarak ördüm. 6 ilmek kesmiştik hanımlar ön yüzde. Şimdi arka yüzdeyim. 6 ilmek geri atacağım. Penceremi kapatacağım arka yüzde. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimi kapattım. Şimdi yapacağımız işlem şu. Burgu olan ilmeklerimi arka yüzde ters öreceğim hanımlar. Ön yüzde burgumu yaptım. Bir sıraydı. Şimdi arka yüzde burgumdan sonraki ikinci sıramı örüyorum. Her 10 sırada bir burgumuzu yapacağız hanımlar. Burgumuzdan sonraki şu an ikinci sıramız. Burgu yaptığımız sırayı da kabul ediyoruz bir sıra olarak. Arka yüzde ikinci sıramı yapıyorum. Burgu olan
9 ilmeğimi arka yüzdeyim ters olarak ördüm. Hemen ardından bu taraftaki penceremi de kapatacağım hanımlar. 6 ilmek atacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi attım. Kenardaki 3 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde sıramızı tamamladık. Bakın hanımlar, penceremizi de açtık, kapattık. İlk burgumuzu da yaptık. Ördükçe burgu modelimiz de kendini iyice gösterecek. Şimdi yine kenardaki 9 ilmek haroşamı düz öreceğim. 1, 2, 3. Bakın şu attığım ilmeklerimi de yine haroşa yani düz olarak örüyorum. 5 oldu. 6. ilmeğim 7, 8 ve 9. 9 haroşamı ördüm. Burgumuz için olan 9 ilmeğimizi de yine düz örüyoruz. Burgumuzdan sonraki 3. sıramız oluyor bu. Bu şekilde. 9 tane burgumun ilmeğini ördüm. Şimdi burada da hanımlar 9 ilmeğim var. Bu 9 haroşamı da yine düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar düz ördüm ilmeklerimi. Ön yüzde tamamen düz örgü uygulaması yapıyoruz. Arka yüzde de sadece kenarlardaki haroşaları düz örüyoruz. 9 tane burgu ilmeğimizi ters örüyoruz. Burgumdan sonraki 4. sıram bu. Öncelikle kenardaki 9 haroşamı örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9. Burgu olan ilmeklerimi arka yüzdeyim ters örüyorum. 4. sıramız bu. Ve kenarda bakın son 9 ilmeğim kaldı. Haroşalarım. Bunları da düz örüyorum. Geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi yine sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz öreceğiz. Burgumuzdan sonraki 5. sıramız. Ön yüzdeyim. İlmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. 9 haroşamı ördüm. Burgumun 9 ilmeğini de yine düz örüyorum. Dediğim gibi 5. sıramız burgu yaptık. Burgudan sonraki 5. sıramız bu. Kenardaki 9 haroşamı da yine düz olarak örüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de hanımlar yine kenarlardaki 9'ar haroşam düz örülecek. Sadece burgu olan 9 ilmeğim ters örülecek. 7, 8, 9. Burgu olan ilmeklerimi ters örüyorum. Bu da 6. sıramız. Bakın haroşalarıma geldim. Yine düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Burgudan sonraki 7. sıramız hanımlar. Yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Burgu olan ilmeklerimi de düz örüyorum. Sol taraftaki 8 haroşamı da düz örüyorum. Geri döndük arka yüzdeyiz. 8. sıra burgudan sonraki. Yine arka yüzde hanımlar yapacağımız işlem aynı. Kenarlardaki 9'ar ilmek haroşamı düz öreceğim. Burgu olan ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın burgu ilmeklerime geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ters ördüm. Kenarda kalan 9 haroşa ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın şeklimize kendini göstermeye başladı hanımlar. Tekrar burgudan sonraki 9. sıramız bu. Kenardaki 9 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. Dokuz tane burgu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Ve sol kenardaki 9 haroşamı da yine düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum.
arka yüzdeyim. Burgudan sonraki 10. sıramız, sonuncu sıramız hanımlar. Ön yüzde tekrar burgumuzu yapacağız. Penceremizi açacağız. Yine arka yüzdeyim. Kenardaki 9 haroşamı düz ördüm. Burgu olan ilmeklerimi, 9 ilmeğimi ters örüyorum. Ve kenardaki 9 ilmeğimi, haroşamı düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, bakın. Şöyle baktığımız anda burada şu kenarda kemer bölümünde 1, 2, 3, 4 haroşamız oldu. Burgudan sonra da 10 sıra yaptık. Şimdi ikinci bu pencerelerimizi açacağız. İkinci burgumuzu yapacağız. İlk burguyu nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Kafanız karışmasın diye yine burayı birlikte örelim. Yine ilk pencerede olduğu gibi 3 ilmeğimi kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmek. 1, 2, 3 ilmeğimi örüyorum. Şimdi 6 ilmek keseceğim hanımlar. İkişer ikişer toplayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve bakın burada 6. ilmeğimi keserken şu burgumun ilk düz ilmeğini 6. ilmeğimin önüne getiriyorum. İkisini birlikte kestim. 6. ilmeğimi bu şekilde kestim. Şimdi burgumuz için burada ilk ilmeğimiz kesim yaptığımız ilmeğimizdi. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Yine ilk burguda olduğu gibi ilk 6 ilmeği ördüm. Ortadaki bu üçlü ilmeğimi hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 9 sıra öreceğiz. Ön yüzde bakın bu üçlü ilmeği bir sıra örmüş olduk. Hani bir sıra ördük sayıyoruz. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. Arka yüzde ikinci sıra ördüm. Geri dönüyorum. Üçüncü sıra ön yüz. İlmeklerimi düz örüyorum. Geri dönüyorum. Arkada 4. sıradayım. Geri dönüyorum. Önde 5. sıram. Arka yüzde 6. sıram. Arka yüzde ters örüyorum. Geri döndüm, ön yüzde 7. sıram. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve 3. ilmeğimi ördüm. Arka yüzdeyim hanımlar. 8. sıram. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve 3. ilmeğimi ördüm. Yine ön yüzdeyim. 9. sıram. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve 3. ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi bu 3 ilmeğimi şöyle şişime alacağım. İlk bu ortadaki üçlü burgu yaptığımız ilmeğimizin hemen sağındaki ve solundaki üçlü ilmeğimizi burgu yapacağız. Şöyle ilmekleri yer değiştireceğim. Bakın şu ikinci üçlü ilmeğim önden gelecek şekilde şöyle şişime alıyorum. İlk üçlü ilmeğim de şöyle bakın arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Bakın yer değiştirme işlemi bu. Yer değiştirme işlemini yaptıktan sonra bu ortada ördüğümüz üçlü ilmeğimizi böyle sağ şişime takacağım. 1, 2, 3 ilmeğimi sağ şişime taktım. Sonra şişimdeki diğer burgum için yer değiştirdim. 3 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi hanımlar sol taraftaki penceremizi açacağız. 6 ilmek keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın bu kenarda da 3 ilmeğimiz var. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de penceremizi kapatacağız. Burgu yaptığımız sırayı sayıyorduk hanımlar. Burgumuz için bir sırayı ön yüzde yapmış olduk. Şimdi arka yüzde burgumuzda ikinci sıramız olacak ve penceremiz de kapanacak. Öncelikle kenardaki 3 haroşamı ördüm. Hemen ardından buraya 6 ilmek kesmiştim. 6 ilmek atacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek attım. Ortadaki 9 tane burgu ilmeğimi arka yüzdeyim ters örüyorum. Burgudan sonraki ikinci sıram oluyor arka yüzde. Bu şekilde. Burgu ilmeklerimi ters örüyorum. Ve tekrar hanımlar buradaki penceremi kapatmak için de 6 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek attım. Hemen
kenardaki 3 ilmeğimi de haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar, gördüğünüz gibi ikinci burgumuzu da böylece yaptık. Şimdi hanımlar, kenarlarda yine yapacağımız işlem şu: 9'ar ilmek haroşalarımızı haroşa öreceğiz. Burgudan sonra 2 sıra örmüştük. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz burgu ilmeklerimizi. 10 sıra yapacağız hanımlar. Bu şekilde 10 sıraya tamamlayalım. 10 sıra olana kadar da zaten hanımlar bu kemer bölümünde bakın 1, 2, 3, 4 diş haroşamız oluşuyor. Bu şekilde örelim gelelim hanımlar. Sonrasında 3. penceremizi ve 3. burgumuzu birlikte yapalım. Evet hanımlar, bu şekilde yan bölümde bakın 1, 2, 3, 4 diş haroşa olana kadar ördüm. Bu aşamada bu burgumuz için olan ilmekleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ördüm. Burgumdan sonra da 10 sıra örmüş oldum böylece. Şimdi 3. penceremizi açacağız ve 3. ve sonuncu burgumuzu da yapacağız. Birlikte yapalım istedim hanımlar yine. Bu aşamada yine kenardan 3 ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmek. 6 ilmek keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ilmeğimi keserken şu ilmeğimi, sonuncu ilmeğimi kesim yaptığım ilmeğin önüne getirip ikisini birlikte kesiyorum. Bu da 6. ilmeğimizdi. Şimdi hanımlar bakın, burgulu ilmeğimdeyim şu anda. İlkini kesim yaparken örmüştüm. İkinciyi ördüm. 3, 4, 5, 6. 6 ilmeği ördük hanımlar. Ortadaki üçlü ilmeğimizi bu şekilde 9 sıra örmemiz gerekiyor. Şimdi ön yüzde şu ilk üçlü ilmeğimizi bir sıra ördük olarak sayıyoruz. Şimdi arka yüzdeyiz. İlk ilmeklerimizi örmeden alacağız hanımlar. Diğer ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Bakın, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters ördüm. İkinci sıramızdı bu. Geri dönüyoruz. Ön yüzde üçüncü sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde dördüncü sıradayım. Geri dönüyorum. Ön yüzde beşinci sıradayım. Döndüm. Arka yüzde altıncı sıra. Dönüyorum. Ön yüzde yedinci sıra. Geri döndüm. Arka yüzde 8. sıra ve geri dönüyorum. Ön yüzde 9. sonuncu sıra. İkinci ve üçüncü ilmeğimi de ön yüzde düz ördüm. Şimdi bu üçlü ilmeğimi yine şişimde bekleteceğim. Şöyle biraz beklesin bu. Şimdi hanımlar, bu ortadaki üçlü ilmeğimin sağında ve solunda da yine üçerli ilmeğim var. Bu ikinci üçlü ilmeğim önden gelecek şekilde. İlk üçlü ilmeğim de arkadan gelecek şekilde önce şu üçerli ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Yani burgu yapıyorum. Şöyle ikinci üçlü ilmeğimi bu sağdaki şişime aldım. Hemen ardından bu ortadaki üçlü ilmeğimi şişime alacağım. Tam ortadaki yerini alacak bu ortadaki üçlü ilmeğim. Sonrasında da hanımlar, yapacağımız işlem şu: diğer bakın üçlü burgu ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Şu üçüncü ilmeğim. Bu şekilde. Üçüncü ve sonuncu burgumuzda hanımlar bu sıramızda böylece yapmış olduk. Bakın, zincir modelimiz kendini gösterdi iyice. Şimdi sol kenardaki 6 ilmeğimi keseceğim. Penceremi açacağım. Şu birinci kesimim. Şu ikinci. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi kalan 2 ilmeğimi de yine örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Artık penceremizde burgumuz bitti. Kenardaki 3 ilmeğimi ördüm. 6 ilmek atacağım. Penceremi kapatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek attım. Şimdi burgu olan ilmeklerimi arka yüzdeyim, ters öreceğim. Yarım ilmek aldım düzelteyim diye uğraştım. Evet. Alt burgumun 9 ilmeğini ördüm. Tekrar buradaki penceremi kapatmak için yine 6 ilmek atacağım. 2, 3, 4, 5, 6.
Kenardaki 3 ilmeğimi de haroşama düz olarak örüyorum. Sonuncu penceremizi de hanımlar böylece kapattık. Şimdi örmeye yine devam edeceğiz. Ön yüzdeyim. Kenardaki 9 haroşamı düz öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane burgu ilmeğimi ön yüzdeyim düz örüyorum. Ve sol kenardaki 9 haroşamı da yine düz olarak örüyorum. Evet, ön yüzde ördük hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yine haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Burgu olan ilmeklerimizi arka yüzde ters öreceğiz. Dokuz burgu ilmeğime geldim. Arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Ve kenardaki 9 ilmeğime geldim hanımlar. Haroşa olduğu için bunu da düz örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Yine bu sıramızda devam edelim birlikte. Ön yüzdeyim. İlmeklerimizin tamamını ön yüzde düz öreceğiz. Zaten haroşalarımız her sırada her yüzde düz örülüyor. Burgu olan ilmeklerim de yine ön yüzde düz örülüyor. Kenardaki 9 haroşama geldim. Bunu da düz örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar haroşalarımı düz öreceğim. Sadece burgu olan ilmeklerimi ters öreceğim. Ön yüzde de farklı bir işlem yapacağız. Onu göstereceğim size zaten. 9 haroşamı ördüm. Burgumun 9 ilmeğini arka yüzdeyim. Ters örüyorum. Bir bakalım. Evet, son 9 ilmeğim de haroşa. Evet hanımlar, şimdi geri dönüyorum. Bakın yine ön yüzdeyim. Bu aşamada bakın hanımlar tam olarak buradayız. Üçüncü burgumuzu yaptık. Ardından bu kemer bölümüne bakın 2 diş haroşamız oldu. Buraya 2 diş haroşa olduktan sonra hanımlar ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz artık. Burgu olan ilmeklerimizi de hepsini haroşa öreceğiz. Burgudan sonra bu bölümde hanımlar 2 diş haroşamız görülmesi gerekiyor. Sonra da bilek bölümüne geçeceğiz hanımlar. İlmeklerimizin tamamını hem ön hem arka yüzde düz olarak öreceğiz. Hepsini ön yüzdeyim düz ördüm. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de hanımlar burgu ilmeklerim dahil hepsini düz öreceğim. Burgudan sonra ön yüze bir diş haroşa düşecek böylece. Şimdi geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz. Bakın burgumuzdan sonra burada bir diş haroşamız oldu. Hanımlar toplamda 2 diş haroşamız olması gerekiyor. Şimdi yine ön yüzde düz, arka yüzde yine düz olacak şekilde örelim. Burada 2 diş haroşamız olsun. Sonra birlikte bilek bölümündeki kesimimizi yapalım. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşa daha ördüm. Toplamda 2 diş haroşamız oldu. Şimdi bilek bölümündeyiz hanımlar. Burada kesimlerimiz olacak. Sağ ve sol kenara 10'ar tane ilmek bırakacağız. Ortadan 7 ilmeğimizi keseceğiz. Öncelikle ilk 10 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu ilk 10 ilmeğimi ördüm. Ardından hanımlar 7 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak bakın şöyle kesiyormuş. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6,
ve 7. 7 ilmeğimizi kestik ortadan. Bu sol tarafta da hanımlar bakın 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz kaldı. Öncelikle patiğimizin hanımlar bu sol kenarını yapacağız. 10 ilmek üzerinden haroşa öreceğiz. Öncelikle hanımlar bakın şurada zaten haroşalarımızı örmeden önce iyi hesaplayalım diye burada 1, 2, 3, 4 diş haroşamız vardı. 4 diş haroşayı saymayacağız. 4 diş haroşadan hariç 15 sıra daha haroşa öreceğiz. Yani 4 diş haroşa ile birlikte kenarda 19 sıra haroşa olacak. Tabii benim ölçülerime göre öyle hanımlar. Siz bunu kendi ölçülerinize göre ayağınızı ölçerek yapacaksınız. Bakın geri dönüyorum. Bu sol kenardaki 10 haroşamı yine düz olarak örüyorum. Önce hanımlar bu sol kenarımızı yapacağız. Ardından sağ kenarımızı. Bu şekilde. Hanımlar ben yine bu şişlerimin takılı, o ilmeklerimin takılı olduğu şişimle buraları rahat örebiliyorum. Eğer siz rahat öremezseniz başka bir şişle burayı da örebilirsiniz. Ama ben zorlanmadığım için bu şekilde örüyorum. Şöyle baktığımız anda hanımlar 1, 2, 3, 4 diş haroşamız vardı. Yeniden 10 ilmek üzerinden bir diş haroşa daha ördüm buraya. Toplamda 15 diş haroşa öreceğim. Hanımlar ben bu patiğimin arka bölümüne dediğim gibi 15 diş haroşa ördüm. Fakat sizler ayağınızı ölçeceksiniz bu aşamada. Bakın. Şöyle patiğinizi güzelce ayak burnunuzdan itibaren şöyle tutun. Şu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ortalama hanımlar şöyle şişlerimiz 20 santimlik bu şişlerimiz. Şişlerle de ölçünce şöyle ortalama 20 santim oluyor. Bakın benim elimde mezuram yok. Şişlerim 20 santimlik. Bu arka bölümüyle burun kısmını şöyle ölçünce patiğimizin yani şu bölümün arka bölümüne kadar 15 sıra daha haroşa öreceğim. Şöyle bıraktım. Bu 20 santimlik şişimdi. İşte burun kısmından itibaren şöyle hesaplayınca tam olarak 20 santim olacak. 15 diş haroşa örünce şişimin boyutuyla aynı oluyor. Hani o şekilde hesaplayabilirsiniz. Mezuram olmadığı için de o şekilde ölçü veremedim ama dedim şişlerim 20 santimdi. Şişlerimin uzunluğuna göre ben 15 diş ördüm. Sizler artık daha mı fazla yaparsınız, az mı yaparsınız ölçülerinize göre orası artık sizin bileceğiniz iş. Mutlaka deneyin, ölçün. Şimdi hep birlikte bu sağ kenarımızdaki 10 ilmek üzerinden haroşalarımızı örelim gelelim. Sonra birlikte sol kenarımızı örelim. Sonra birlikte sağ kenarımıza başlayalım. Evet hanımlar bakın patiğimin bu sol kenarını tamamladım. Şişim 20 santimdi. Şu burun kısmından itibaren buraya tutunca şiş boyutu kadar ördüm. Zaten şişimi çekiyorum. Bakın haroşa örgü esnek bir yapıya sahip olduğu için de patik ayağı sarıyor. Burada şu anda 15 diş haroşam var hanımlar. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Patiğimizin topuk kısmını yaparken bu kesim yerlerindeki şu ilmek kenarlarından ilmekler çıkararak topuğumuzu öreceğiz. Bu nedenle gevşek yapalım ki burayı rahatça ilmek çıkartabilelim diye. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kesiyorum. Buraya şöyle bir tane bir zincir çektim hanımlar. Hemen şöyle makas alıyorum. Biraz düğüm atacak kadar şöyle bir miktar ip bırakıp ipimi kesiyorum. Şimdi sağ kenarı yapacağız hanımlar. Şöyle arka yüzden başlayarak en son ön yüzde örerken gelmiştik. Şimdi arka yüzden başlayarak patiğimin sağ kenarını yapacağım. İpimi buradan ekliyorum. Hanımlar sağ kenarı nasıl yaptıysak bu sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Bir ilmek ördükten sonra ipimin ucunu şöyle arkaya doğru aldım. İkinci ilmeğimi de ördükten sonra hemen ipimin ucunu kendine bağlayacağım hanımlar. Patiğimiz sağlam olsun diye yapıyorum bunu. Şimdi yapacağım işlem şu. İlmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Bakın burada da ilk 4 diş haroşa patiğimizin bu ön bölümünü yaparkenki haroşalarımızdı. Burada da bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar bu sağ kenara da 10 ilmek üzerinden toplamda sol kenara kaç diş haroşa yaptıysanız sağ kenara da aynı sayıda haroşalarımızı örelim gelelim. Sonra birlikte patiğimizin kenarlarına başlayalım. Evet hanımlar patiğimin sağ kenarında ördüm geldim. Buraya da 15 diş haroşamı yaptım. Hanımlar bu sol kenarda ön yüzde kesim yapmıştık. Burada da 15 diş haroşam oldu. Geri dönüyorum. Sağ kenarda arka yüzde kesim yapıyoruz hanımlar. Yine ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Yine gevşek bir kesim yapalım. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da bu şekil kesiyorum. Sonra burası açılmasın sıkı olsun diye şöyle 2 tane de
zincirimi çektim. İpimi kesiyorum artık. Hanımlar, patiğimizin bu üst bölümünü bitirdik. Şimdi bu kenarlarını yapacağız. Yanlarından ilmekler çıkaracağız. Videonun başında da dediğim gibi misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Fakat ben misinalı şişlerle zorlandığım için böyle kısa şişlerle yapacağım. Burada hanımlar bakın, düğüm atacak kadar ip bırakalım demiştim. Buraya ipimi bağlıyorum. Buralardan kısa şişlerimle ilmekler çıkaracağım. Bakın, kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden bu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın, bir ilmeğim oldu. Sırayla kenar ilmek yerlerine giriyoruz. İlmek çıkartıyoruz. Bakın, ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlmek çıkarttım. Bu şekilde. Bakın, 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Ben bu başlangıç yerine kadar, burun bölümüne kadar 44 ilmek çıkarttım. Sizler bu haroşa sayısını fazla yaptıysanız 45-46 ilmek de çıkartabilirsiniz. İlmek sayısı 1-2 tane oynayabilir. Şimdi burun kısmına kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıp gelelim. Evet hanımlar, bu bölüme kadar 44 adet ilmeğimi çıkardım geldim. Şimdi patiğimize 7 ilmek olarak başlamıştık. 7 ilmek başladığımız yerden 7 ilmek çıkaracağız. Başlangıç yerimiz biraz sık olduğu için hemen şuralardan tığım yardımıyla ilmek çıkaracağım. Bunu da bir diğer şişime takıyorum hanımlar. Şöyle. Şu ikinci ilmeğim. Yine bakın, başlangıç yerlerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6 ve burada son kenar ilmek yerimiz var, şurası. Buraya da girip ilmeğimi çıkarttım. 7 ilmek başladığım yerden 7 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer kenardan da hanımlar yine 44 ilmek çıkaracağım. Burada kaç ilmek çıkarttıysak bu kenarda da aynı sayıda olacak. Çünkü sayıları aynı yaptık. Sırasıyla bakın, ilmek yerlerine girerek, kenar ilmek yerlerine girerek buradan da toplam 44 ilmeğimi çıkaracağım. Siz 45 yaptıysanız diğer tarafa, bu tarafta 45 olacak. 46 yaptıysanız bu tarafta 46 olacak. İlmek sayıları eşit olacak hanımlar. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi çıkartıp gelelim. 44 ilmeğimi çıkarttım geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada haroşa örgü yapacağız. Bakın, buralardaki haroşalarımızı yapacağız bu bölümdeki. Hanımlar, hemen hem arka yüzde yine düz örgü örerek haroşalarımızı elde edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin hepsini burada haroşa, yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar, düz örgü uygulaması yapacağız buralarda. Patiğimizin kenar bölümlerinde. Sırasıyla kenarlardan çıkartmış olduğum ilmeklerimi haroşa, yani düz olarak öreceğim. Diğer uca kadar devam edeceğim bu işleme. Her renge çok yakışacak bir model hanımlar. Pudra tonlarında da renk kullanabilirsiniz. Mavi tonlarında da, pembe çok yakışacaktır. Ben bu defa böyle gri seçtim. Griyi çok severim bu arada. Bu şekilde. Bakın, burun bölümüne geldim. Burun tarafından çıkarttığımız 7 ilmeğimiz vardı. Buradaki 7 ilmeğimizi de yine haroşa, yani düz olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de haroşa, yani düz olarak örmeye devam edeceğim. Bu şekilde dolanıyoruz hanımlar. Kenarımızda böylece bir diş haroşamız oluşuyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın, burada bir diş haroşamız oluştu hanımlar bu kenarımızda. Şimdi tekrar döneceğiz, yine haroşaya devam edeceğiz. Bu kenarımızda 4 diş haroşamız olana kadar hanımlar bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın, yine düz örmeye devam ediyorum.
Diğer uca kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Tekrar geri döneceğim. Arka yüzde yine düz öreceğim. Burada bir diş haroşa daha olacak. Bu şekilde 2 diş olacak toplamda. Hani bir tanesini yapmıştık. Bir daha yapınca 2 diş olacak. Bir daha aynı şekilde gideceğiz geleceğiz. 3 diş. Aynı işlemi bir daha tekrarlayacağız. 4 diş. Hemen sayalım. Bakın. 1, 2, 3, 4. Burada 4 diş haroşamız olana kadar bu kenarımızı hanımlar örelim gelelim. Sonra birlikte tabanımıza geçeceğiz. Evet hanımlar. Patiğimin bu kenarında bakın 4 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi tabanımızı yapmaya başlayacağız. Öncelikle hanımlar bu ilk şişimdeki 44 ilmeğimi öreceğim. Sonra tabanıma geçiş yapacağım. Öncelikle yine bakın düz olarak örüyorum. Burundan başlayarak hanımlar taban kesimlerimize geçeceğiz. Şu anda bu ilk şişimdeki 44 ilmeğimi öreceğim. Düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Tabi burnumuzda 7 ilmek vardı hanımlar. 15 ilmek olana kadar taban kısmında ilmek sayılarımızı artıracağız. Sonra 15 ilmek olarak tabanımızı keseceğiz hanımlar. Tabanımız 15 ilmek üzerinden yapılacak. Evet hanımlar bakın buradaki 44 ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimin burun kısmındayım. Burunda 7 ilmeğim vardı. Şimdi buradaki 7 ilmeğimi de öreceğim hanımlar. 7 ilmeğimi örüyorum. Bakın haroşa düz örgü. 3, 4. ilmeğim 5, 6 ve 7. Şimdi şişimden 2 adet ilmeğimi keserek öreceğim. Orta kısma ekledim. Orta kısımda 8 ilmeğimiz oldu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Sebebi şu. Bakın bu birleşim yerlerimiz düzgün dursun diye. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü 4, 5, 6, 7 ve 8. ilmeğimi ördüm. Sonra diğer şişimden de 2 adet ilmeğimi alıyorum. Keserek örüyorum ve bu ilmeğimi de orta kısma ekledim. Böylece orta kısımda 9 ilmeğimiz oldu. Tekrar 2 ilmeği kesip aldıktan sonra yeniden geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle bu orta kısımdaki 9 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. 9 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Ardından şişimden yine böyle 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Bunu da orta kısma ekledim. Orta kısımda 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 10 ilmeği öreceğiz. Bu şekilde 10 ilmeğimizi örüyoruz. Ardından hemen diğer şişimden de 2 adet ilmeğimi alıyorum. Keserek orta kısma bu ilmeğimizi de ekledik. Orta kısımda 11 ilmeğimiz oldu. Ortada hanımlar bu şekilde 15 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 11 ilmeğimi örüyorum öncelikle. 11 ilmeğimi ördüm. Şişimden 2 adet ilmeğimi keserek orta kısma ekliyorum. Şöyle. Ortada bu defa 12 ilmeğimiz oluyor. Kesim yaptıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki hanımlar 12 ilmeğimi öreceğim. Şu 12. ilmeğim ve şişimden 2 adet ilmeğimi yine keserek orta kısma ekliyorum. Ortada 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki 13 ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Sonra şişimden 2 adet ilmeği keserek yine orta kısma ekleyeceğim. Bakın 13 ilmeğimi ördüm. Şişimden 2 adet ilmeğimi keserek örüyorum. Bu orta kısma ekledim. Bu orta kısımda hanımlar 14 ilmeğimiz oldu. Tabanımız için 14 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve diğer ilmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum. 14 ilmeğimi öreceğim. Ardından yine kesimimi yapacağım. Bakın 14 ilmeğimi ördüm. Şişimden 2 adet ilmeğimi alıyorum. Keserek orta kısma ekliyorum bu ilmeği de 15. Orta kısımda hanımlar 15 ilmeğimiz oldu. Artık 15 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını yapacağız. Bu da şöyle olacak. Son bir ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Bundan sonraki kesimler böyle olacak. 15 ilmek üzerinden devam ettireceğiz. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Yani 15. ilmeğim.
15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. 15 ilmek böyle devam ediyor. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine hanımlar 14 ilmeğimi öreceğim. Sayalım dilerseniz bu defa. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan ilk 14 ilmeğimi öreceğim. 15.yi örerken kesim yapacağım. Artık patiğimizin tabanı bu şekilde yapılacak hanımlar. Tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Yani 14 ilmeği örüyoruz. 15.yi örerken kesim yapıyoruz. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Yine diğer taraftan da aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde patiğimizin tabanını örüyoruz. Şimdi hanımlar şöyle baktığımız anda biz bu işlemi bu sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Bu şekilde patiğimizin tabanını tamamlayacağız. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Sadece tabanımda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmek üzerinden hanımlar patiğimizin bu arka bölümünü yapacağız. Bu aşamada yine haroşaya devam ediyoruz. Yine ipim karşı tarafta hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek ördüm. 14 ilmek kaldı. Hanımlar bu aşamada bakın sıradaki kenar ilmek yerlerimiz belli. İlmeğin şöyle iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde patiğimizin arkasını yaparken arka bölümleri de bu kenarlara eklemiş oluyoruz. Şimdi geri döndüm. İpim yine karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken hanımlar dönüyoruz, ön yüzde çıkarıyoruz. Bakın buradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden ilmek çıkarttım. Şimdi diğer ilmeklerimi yine öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi aynen bakın şu şekilde kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimizi çıkartıyoruz. Geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken ön yüze çıkaracağız. Döndüm şu an bakın ön yüzdeyim. Ve sıradaki kenar ilmek yerine bu şekilde giriyorum. Buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Patiğimizin arkası böyle örülüyor hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağız. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkartıyorum. Bakın patiğimizin arka kısmı bu şekilde yapılıyor. Hanımlar biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin bu arka bölümünü ördüm ve geldim. Şimdi burada 15 ilmeğim kaldı. Hanımlar patiğimin arkasına şöyle topuk kısmını iyi kavrasın diye patik ayakta daha sağlam dursun diye bu şekilde yaptım. Bunu hemen nasıl yaptığımı da göstereceğim. Öncelikle hanımlar kenar ilmeğimi alıyorum. 15 ilmek üzerinden başlıyoruz. Yine haroşaya devam ediyoruz. İkinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmekten sonra öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın ikisini birlikte keserek ördüm. Son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Şu an ön yüzde kesim yapacağız böyle. Bakın burada son 4 ilmeğim kaldı. Bu öndeki 2 ilmeğimin ikisini de birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal düz ördüm. Geri dönüyoruz. Arka yüzde hanımlar kesme işlemi yok. İlmeklerimizin hepsini normal haroş olarak örüyoruz. Ön yüzde kesme işlemi yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi normal haroşa olarak örüyoruz. 2 ilmek kestik. 13 ilmeğimiz kaldı. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kesmelere aynı şekilde devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ardından öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum.
Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 4 ilmeğim var burada. Bu 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece 11 ilmeğim kaldı. Yine arka yüzde ilmeklerimizi normal haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Kesimlere devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinciyi örüyorum. Hemen öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum hanımlar. Tekrar 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Bakın 4 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği keserek örüyorum yine. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde 9 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum yine. Arka yüzde 9 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ön yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Hemen öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Yanına 1 ilmek daha ördüm. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece hanımlar 7 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. 7 ilmek kaldı hanımlar. Artık 7 ilmeğimi keseceğim. İkişer ikişer ilmeklerimi toplayarak bu bölümde böyle kesimlerimi yapacağım. Sırasıyla ilmeklerimi kesiyorum. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bir de patiğimin kenarına kenar oyası gittim hanımlar, daha sıkı sağlam olsun diye. 2 sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Yine aynı rengimle tığ kullanacağım burada. Kenar oyamın ilk sırasında hanımlar yapacağım işlem şu. Kenar oyama başlarken hemen bir ilmek, bir tane zincir çekip öyle başlayacağım. Öndeki kenar ilmek yerine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sonrasında zincirsiz sık iğne yapacağız ama sık iğnelerimizi biraz gevşek yapalım. Bakın şimdi tığımdaki ilmeğim gevşek duruyor. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi oluşturuyorum. Bakın sırayla gevşek bir sık iğne yapıyoruz hanımlar. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek bu şekilde kenar oyamızın ilk sırasını yapacağız hanımlar. Böyle. Hanımlar biz bu işleme bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız. İlk başladığımız yere kadar bu şekilde sık iğne olarak kenar oyamızı yapalım gelelim. Evet hanımlar, bakın ilk başladığım yere kadar sık iğnemi yaptım geldim. Şimdi kenar oyamızda ikinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da ters sık iğne yapacağız hanımlar. Tersten gideceğiz yani. Bu aşamada yine bir tane zincir çekerek başlayacağım. Başlangıç olduğu için. Bir gerideki sık iğnemin, bakın bir gerideki sık iğnem burada. Onun içine tığım ile batarak ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 2 ilmeğimi topluyorum. Tekrardan bir gerideki sık iğnenin içine batıyorum. Buradan ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine girerek batıyorum. İlmek çıkarttım ve tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bu şekilde hanımlar geri geri gidiyoruz. Ters sık iğne deniyor buna. Tekrardan bir gerideki sık iğnenin içine battım. İlmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topladım. Bir gerideki ilmek yerine batıyorum. İlmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde. Ters sık iğne yöntemi de hanımlar böyle oluyor. Bu şekilde ilk başladığımız yere kadar, bakın bu defa tersten. Böyle patiğimizin çevresini dolanacağız. Buraya kadar ters sık iğnemizi yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar sık iğnemi yaptım. En son buraya bir tane zincir çekiyorum ve artık ipimi de keseceğim. Hemen ipimizi gizleyelim hanımlar. Ardından da patiğimizi manken ayağımıza giydireceğim. Öyle bakacağız. Bakın ilmek aralarından geçirerek arka bölümde şöyle ipimizin ucunu gizliyorum. Bu şekilde. Bakın patiğimizin arkası öyle görünüyor. Bu şekilde yapınca hanımlar hem ayağı daha iyi kavruyor, daha rahat oluyor. Şöyle patiğimizi göstereceğim. Bakın. Gayet esnek hanımlar. Yok sonra yapıp da hani ben yaptım küçük oldu falan diye öyle yaptım. Bakın gözünüzün önünde yaptım. Size de ölçün nasıl alacağınızı gösterdim. Sonra yok benimki büyük oldu. Yok aman sayı tutmadı, küçük oldu falan demeyin. Ayağınıza ölçün. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Bir de ayağımızda görelim bu güzel patiğimizi. Ben çok beğenerek yaptım hanımlar. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız. Bakın ben şöyle giydirdim. Alelacele
Bakın modelimiz çok şık, çok tatlı oldu. Bu zincir burgu modelini de gerçekten çok beğendim. Ya başka modellerde de deneyeceğim. Çok şık durdu çünkü pati. Hani bir de bozulmuyor da şık duruyor model. Hemen tabanımızı göstereyim. Bu şekilde patiğimizin diğer kenarı, arka bölümü. Modelimiz böyle oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.